Bugün sana yalnızca bir insanın hayatını anlatmayacağım. Sana bir ulusun küllerinden yeniden doğuşunun hikayesini, tarihin en karanlık anında parlayan bir ışığın öyküsünü anlatacağım. Bu yalnızca bir komutanın değil, aynı zamanda bir düşünürün, bir öğretmenin, bir devrimcinin ve bir kurtarıcının destanıdır. O, yalnızca savaş meydanlarında değil, fikirleriyle, ilkeleriyle ve cesaretiyle de zaferler kazanmış bir insandı. Mustafa Kemal Atatürk. Ve onun hikayesi sadece geçmişte yaşamış bir kahramanın değil, bugün hala damarlarımızda dolaşan bir inancın, bir umudun, bir mirasın hikayesidir. Bu yolculukta onu tanımadan sevecek, görmeden özleyecek, fikirleriyle büyüleneceksin. 1881 yılında Osmanlı'nın yorgun topraklarında Selanik'te pembe boyalı bir evde bir çocuk dünyaya geldi. Mustafa. Babası Ali Rıza Efendi ileri görüşlü, modern düşüncelere sahip bir memurdu. Annesi Zübeyde Hanım ise Konya Karaman kökenli, okur yazar, dine bağlı, bilge bir kadındı. Bu iki ayrı dünyanın birleşiminden doğan Mustafa, daha çocuk yaşta hem köklere bağlı hem de çağın ilerisine bakan bir ruha sahipti. Ama hayat ona kolaylık sunmadı. Kardeşlerini bir bir kaybetti. Fatma'yı, Ömer'i, Ahmet'i görmeden yitirdi. Daha sonra Naciye'yi de genç yaşta toprağa verdi. En büyük acı ise henüz 8 yaşındayken geldi. Babası Ali Rıza Efendi vefat etti. Bu ölüm aileyi yoksulluğun kucağına bıraktı. Mustafa annesi Zübeyde ve kız kardeşi Makbule ile dayısının Rapla çiftliğine sığındı. Tarlada çalıştı. Köylünün alın terini gördü. Bu deneyim onun ruhuna derin bir empati kazıdı. Bu yüzden yıllar sonra şöyle diyecekti: memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür. Zübeyde Hanım oğlunun imam ya da memur olmasını istiyordu. Ama Mustafa'nın gönlünde askerlik vardı. Annesinden gizli şekilde Selanik Askeri Rüştiyesi'ne girdi. Burada hayatını değiştiren bir an yaşandı. Matematik öğretmeni zekasına hayran kaldığı bu çocuğa Kemal adını verdi. Artık o Mustafa Kemal'di. Genç Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi'nde edebiyata, tarihe ve şiire merak sardı. Namık Kemal'in özgürlük dolu dizeleri onun yüreğinde vatan sevgisini ateşledi. O, yalnızca kılıç tutan bir asker değil, kalemiyle düşünen bir entelektüel olacağını daha o yaşta gösteriyordu. Sonrasında Harp Okulu ve Harp Akademisi. 1905'te yüzbaşı olarak mezun oldu. Şam'a tayin edildi. Orada gizlice kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ile daha genç yaşta bir devlet adamı olacağının işaretlerini verdi. 1911'de Trablusgarp'a gönüllü olarak gitti. Orada İtalyanlara karşı yerel halkla birlikte gerilla savaşları yürüttü. İşte bu savaşta gözünden yaralandı. Ama o yaradan çok daha fazlasını kazandı. Halkın yanında savaşmanın gücünü. Çünkü ileride Anadolu'yu ayağa kaldıracak olan yalnızca askerler değil, bütün bir millet olacaktı. Sonra Balkan Savaşları geldi. Mustafa Kemal o günlerde Edirne'nin kurtarılmasında önemli görevler üstlendi. Ama daha da önemlisi bu savaşlarda Osmanlı'nın nasıl çöktüğünü çıplak gözle gördü. Savaş yalnızca toprak kaybı değildi. Halkın güvenini milletin umudunda yitirmesiydi. 1913'te Sofya'ya ateşe militer olarak atandı. Burada diplomatik çevrelerde gözlem yaptı. Avrupa devletlerinin gücünü, modernliğini, disiplinini gördü. Fransızcayı daha da geliştirdi. Il n'y a que 5 années nous avons commencé à travailler ici. Avant, il était un terrain tout à fait marécageux. Balolarda, diplomasi masalarında, sahne arkasında bir dersi kafasına yazdı. Eğer Türk milleti ayağa kalkacaksa, çağdaş uygarlık yolundan başka kurtuluş yoktu. Ama büyük fırtına çok yakındaydı. Birinci Dünya Savaşı. 1914'te Osmanlı Almanya'nın yanında savaşa girdi. Mustafa Kemal bu tercihin felakete yol açacağını daha o günlerde söyledi. Sofya'da görevdeyken yakınlarına bu savaşın Osmanlı için çöküş demek olduğunu dile getirdi. Ve 1915'te Çanakkale cephesi. 25 Nisan sabahı düşman kuvvetleri Conk Bayırı'na yüklendiğinde Mustafa Kemal'in askeri geri çekiliyordu. O an atından indi. Askerlerinin gözünün içine baktı ve tarihin akışını değiştiren sözleri söyledi. Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve komutanlar kaim olabilir. Bu yalnızca bir emir değildi. Bu Türk milletinin ruhunun ifadesiydi.
O emirle 57. alay gözünü kırpmadan toprağa düştü. Ama Çanakkale geçilmedi. Bu zafer Mustafa Kemal'in adını yalnızca bir komutan değil, bir kahraman olarak tarihe kazıdı. Çanakkale'den sonra Kafkas cephesi, ardından Suriye cephesinde görev aldı. Cepheden cepheye koşarken bir yandan da Osmanlı'nın yanlış yönetimle nasıl felakete sürüklendiğini görüyordu. Mondros Ateşkesi imzalandığında Anadolu işgal altındaydı. İstanbul'a döndüğünde işgalci İngiliz askerlerini görünce öfkeyle haykırdı. "Geldikleri gibi giderler." Bu cümle yalnızca bir tepki değildi. Bu, bir milletin yeniden doğuşunun kıvılcımıydı. 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru ile yola çıktı. 19 Mayıs sabahı Samsun'a ayak bastığında Anadolu'nun kalbine umut düşürdü. Yanında büyük ordular yoktu ama halkın inancı, kararlılığı ve Mustafa Kemal'in sarsılmaz iradesi vardı. Amasya Genelgesi'nde millete seslendi. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu söz artık padişahın değil, milletin kendi kaderini tayin edeceğinin ilanıydı. Ardından Erzurum ve Sivas kongreleri. Burada halk temsilcileriyle buluştu. Bağımsızlık yolunu haritalandırdı. Ankara'ya geçtiğinde meclis kuruldu ve artık her şey belliydi. Bu millet kendi kaderini kendi elleriyle yazacaktı. Ama yol kolay olmayacaktı. Yunan ordusu Ankara'ya kadar ilerlediğinde umut tükenmeye başlamıştı. İşte o an Mustafa Kemal başkomutanlık görevini üstlendi. Sakarya Meydan Muharebesi'nde tarihe geçen sözü haykırdı. "Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır." Savaş sırasında atından düşerek kaburgaları kırıldı. Ama cepheden ayrılmadı. Çünkü o halkından istediği fedakarlığı önce kendi canıyla ödüyordu. Ve 30 Ağustos 1922. Büyük taarruz başladı. Mustafa Kemal'in emri keskin bir yıldırım gibi çaktı. Ordular, "İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" O emirle birlikte işgalciler denize döküldü. Anadolu artık özgürdü. Türk milleti küllerinden yeniden doğmuştu. 30 Ağustos zaferinden sonra Anadolu'da artık yeni bir güneş doğmuştu. Türk milleti işgal zincirlerini kırmış, bağımsızlığına kavuşmuştu. Ama Mustafa Kemal biliyordu ki asıl iş şimdi başlıyordu. Çünkü vatanı kurtarmak başka, onu yeniden inşa etmek bambaşka bir görevdi. 1923'te Ankara'da meclis toplandı. Artık bu milletin yönetimi bir kişiye, bir hanedana değil, doğrudan millete aitti. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildiğinde Mustafa Kemal o tarihi sözü söyledi. Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare Cumhuriyet idaresidir. Ve ardından halkına dönüp şunu ekledi: "Benim en büyük eserim Cumhuriyettir." Cumhuriyet ile birlikte halkın iradesi devletin temeline konmuştu. Ama Atatürk bununla yetinmedi. Çünkü onun gözünde Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir uygarlık yolculuğuydu. Onun en büyük devrimlerinden biri kadınlara verdiği değerdi. 1926'da kabul edilen Medeni Kanun ile kadınlar ve erkekler miras, boşanma ve mülkiyet konularında eşit hale geldi. 1930'da belediye seçimlerinde kadınlara seçme hakkı tanındı. 1934'te ise kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi. O bu adımları şöyle taçlandırdı: "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." Bu söz yalnızca bir övgü değil, Türk kadının kaderini değiştiren bir devrim çağrısıydı. Atatürk yalnızca siyasi değil, kültürel devrimler de yaptı. 1928'de harf inkılabı ile Arap alfabesi yerine Latin harflerini getirdi. Çünkü halkın okumasını, öğrenmesini, çağdaş uygarlığa katılmasını istiyordu. Ama o bununla yetinmedi. Halkının inandığı kitabı anlamasını istedi. 1925'te Kur'an-ı Kerim'in Türkçe'ye çevrilmesini başlattı. Onun amacı dine müdahale değildi. O şöyle diyordu: "Türk milleti inandığı kitabı anlamalıdır. Bu bir din meselesi değil, bir dil meselesidir." Bu çalışmalar sonucunda on binlerce Kur'an Türkçe olarak basıldı ve tüm masrafları bizzat Mustafa Kemal'in cebinden karşılandı. Çünkü o halkının inancını bilinçle yaşamasını istiyordu. Atatürk cehaleti bir milletin en büyük düşmanı olarak görüyordu. Halk evlerini, köy enstitülerinin temelini, yeni okulları açtırdı. Çünkü ona göre kurtuluşun anahtarı eğitimdi. Sanatı ise milletin damarlarından biri sayıyordu. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur diyordu. Manastır yıllarından beri şiire, edebiyata ilgi duymuştu.
Cephede bile yanında kitap taşıyan bir liderdi. Binlerce kitabı vardı. Okuduklarını not eder, altını çizerdi. Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanını yanından hiç ayırmazdı. Matematiğe olan ilgisini de geometri kitabı yazarak halka aktardı. Bir gün Yalova'da köşkü inşa ettirirken bahçedeki bir ağaç yapıya engel oldu. Paşalar keselim dediler. Atatürk'ün cevabı netti. Hayır, ağacı kesmeyelim, köşkü kaydırın. O, doğaya, yaşama, hayvanlara derin bir saygıyla bakıyordu. Kurban kesilmesine dahi karşı çıkar, bunun yerine törenlerde hayvanların korunmasını isterdi. Köpeği Fox'u, atlarını, doğayı candan severdi. Atatürk yaptığı tüm değişimlere bir temel oluşturdu. Cumhuriyetin 6 temel ilkesi: cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, devletçilik, laiklik, inkılapçılık. Bu ilkeler Türkiye Cumhuriyeti'nin pusulasıydı. O, bunları yalnızca kendi dönemi için değil, gelecekteki nesiller için de bıraktı. Onun hayatı cephelerde geçti. Trablusgarp'ta gözünden yaralandı. Çanakkale'de göğsüne şarapnel parçası isabet etti. Cebindeki saati çarparak ölümden döndü. Sakarya'da atından düşüp kaburgalarını kırdı. Ama hiçbir zaman geri çekilmedi. Çünkü onun için en büyük yara milletinin esaretiydi. Atatürk yalnızca bir komutan, yalnızca bir devlet adamı değildi. Sevinirdi, üzülürdü, kırılırdı, severdi. Kalbi zaman zaman kırılır, yalnızlık çektiğinde satırlara şarkı sözleriyle dökerdi. Hayatında derin izler bırakan 2 kadın vardı. Fikriye Hanım ve Latife Hanım. Fikriye Hanım Mustafa Kemal'in üvey kuzeniydi. Ona büyük bir aşkla bağlıydı. Sessiz, fedakar, bütün kalbini ona vermiş bir kadındı. Atatürk Kurtuluş Savaşı yıllarında sık sık yanında olan Fikriye'nin sevgisini hissetti. Ama onun aşkı karşılıksız bir özlem olarak kaldı. Mustafa Kemal'in Latife Hanım'la evlenmesiyle Fikriye'nin trajik hikayesi başladı. Yıllar sonra Atatürk dostlarına şöyle diyecekti: "Beni 2 kadın çok sevdi. Biri yalnız ben olduğum için, o Fikriye'dir. Diğeri ise mevkim için, o da Latife Hanım'dır." Latife Hanım ise bambaşka bir karakterdi. Batı eğitimi almış, modern, güçlü, lider ruhlu bir kadındı. 29 Ocak 1923'te Mustafa Kemal ile evlendi. Bu evlilik Türkiye için büyük bir semboldü. Modern bir lider, modern bir eş. Latife Hanım Atatürk'ün yanında pek çok yurt gezisine katıldı. Devrimlerde onun yanında dimdik durdu. Ama bu evlilik yalnızca 2,5 yıl sürdü. 5 Ağustos 1925'te yolları ayrıldı. Ardından Latife Hanım'a karşı haksız bir karalama kampanyası yürütüldü. Çünkü dönemin şartlarında liderin kusursuz imajı korunmalıydı. Bu da Mustafa Kemal'in özel hayatına bile siyaset gölgesinin düşmesiydi. Ama Atatürk'ün kalbi en çok çocuklar için çarpıyordu. Kendi evladı olmadı ama yüzlerce çocuğu gönlünden benimsedi. Ülkü Adatepe, onun yanından hiç ayırmadığı manevi kızıydı. Küçük yaşta yanında büyüttü. Adeta baba şefkatiyle yetiştirdi. Sabiha Gökçen, dünyanın ilk kadın savaş pilotu oldu. Onu göklere taşıdı, ona cesaret verdi. Afet İnan, yalnızca manevi evlat değil, aynı zamanda onun en önemli tarih çalışmalarında yanında olan öğrencisiydi. Abdurrahim Tunçak, Zehra Aylin, Rukiye Erkin, Nebile Mustafa ve daha niceleri. Hepsi onun manevi ailesiydi. Atatürk çocuklara ve gençlere duyduğu sevgiyi şu sözle ölümsüzleştirdi: "Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizsiniz." O yalnızca bir lider değil, aynı zamanda bir öğretmendi. Çocuklara şefkatle yaklaşır, onları teşvik eder, oyunlar oynar, onlarla ders çalışırdı. Cumhuriyet Bayramı'nı çocuklarla kutlarken gözlerindeki mutluluk onun içindeki baba sevgisinin en büyük kanıtıydı. Ve işte tam da bu yüzden Türk milletinin gözünde o yalnızca bir devlet başkanı değil, aynı zamanda bir baba figürüydü. Halk ona Atatürk dediğinde sadece soyadını değil, aynı zamanda gönüllerdeki yerini de ilan etmişti. Yıllar süren savaşlar, cephelerde geçen uykusuz geceler, yorgun bir beden. Atatürk bağımsız bir millet yaratmayı başarmıştı ama bedene artık ağır bir yük taşımaya başlamıştı. 1937'den sonra halsizlikleri arttı. 1938 başlarında teşhis konuldu: siroz. O dönemde tedavisi çok zor olan bu hastalık gün geçtikçe onu zayıflatıyordu. Atatürk hastalığını gizlemek istedi. Çünkü milletini endişelendirmek istemiyordu. Yine de doktorlar Fransa'dan, Almanya'dan, Viyana'dan getirildi. Ama zaman geri çevrilemedi. Günler ilerledikçe Atatürk'ün bedeni eriyor ama fikri ve ruhu aynı güçle ayakta kalıyordu. Hastalıkla boğuştuğu günlerde bile ülkesini düşünmekten vazgeçmedi. Dolmabahçe Sarayı'nın odalarında bazen kitaplarını açıyor, bazen yakın arkadaşlarıyla devrimlerin devamını tartışıyordu. 9 Kasım'ı
10 Kasım'a bağlayan gece Dolmabahçe'de saatler ağır akıyordu. Yanındakiler gözlerini ondan ayıramıyordu. Ve 10 Kasım 1938 sabahı saat 09.05'te o büyük kalp durdu. Rivayete göre son sözleri şuydu: Aleyküm selam. O an yalnızca bir insan değil, bir milletin kalbi sustu. Haberi duyan Türkiye'nin dört bir yanında gözyaşları sel oldu. İnsanlar birbirine sarıldı, ağladı. Sokaklarda, okullarda, kışlalarda, meydanlarda derin bir sessizlik çöktü. Bayraklar yarıya indi. Çocuklar bile bu acıyı yüreklerinde hissetti. Çünkü herkes biliyordu ki bu yalnızca bir liderin kaybı değildi. Bu bir babanın, bir öğretmenin, bir kurtarıcının kaybıydı. Yaveri ve çocukluk arkadaşı Salih Bozok bu acıya dayanamadı. Onun olmadığı bir dünyada yaşamanın anlamı yoktur diyerek intihara kalkıştı. Bu Atatürk'ün dostlarının, milletinin kalbindeki yerinin ne kadar derin olduğunu gösteren bir dramdı. Türk halkı bir evladını, bir babasını kaybetti. Ama aynı zamanda dünyada büyük bir yankı oldu. Çünkü Atatürk yalnızca Türkiye için değil, tüm insanlık için bir ilhamdı. 10 Kasım sabahı Türkiye ağlarken 11 Kasım'dan itibaren Dolmabahçe Sarayı'na halkın akını başladı. Günler boyunca kadın, erkek, çocuk, yaşlısı, genci herkes Dolmabahçe'nin merdivenlerinden akın akın geçti. Tabutunun önünde eğildi, dua etti, gözyaşı döktü. O an bir ulusun babasına son veda edişiydi. 19 Kasım 1938 günü tarihin gördüğü en büyük cenaze törenlerinden biri düzenlendi. Tabutu top arabasına kondu. İstanbul sokaklarında yüz binler yürüdü. O gün İstanbul sessizdi. Yalnızca ağıtlar duyuluyordu. Sonra tabut Yavuz zırhlısı ile İzmit'e taşındı. Ardından trenle Ankara'ya. Her istasyonda halk gözyaşları içinde bekliyordu. Tabut geçtiğinde insanlar selam duruyor, kimileri diz çöküyor, kimileri hıçkırıklara boğuluyordu. Ankara'ya vardığında binlerce insan yolları doldurdu. Törene 17 ülke temsilcisi gönderdi. 9 ülke askeri birlik gönderdi. Dünyanın gözleri Ankara'daydı. İngiltere Başbakanı Winston Churchill onu Türkiye'yi kurtaran ve yeniden dirilten kahraman diye tanımladı. Amerika Başkanı Franklin Roosevelt onunla tanışma fırsatı bulamadığı için derin üzüntüsünü açıkladı. İran'dan Almanya'ya, Rusya'dan Fransa'ya kadar pek çok devlet Atatürk'e saygılarını sundu. Cenazesi önce Ankara Etnografya Müzesi'nde geçici olarak defnedildi. Tam 15 yıl boyunca orada kaldı. Ve 10 Kasım 1953'te görkemli bir devlet töreniyle ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e nakledildi. Ama cenazesinde yaşanan bir dram daha vardı. Halk o kadar yoğun bir şekilde tabutunun peşinden yürüyordu ki izdihamda 11 kişi ezilerek hayatını kaybetti. Bu, milletin Atatürk'e duyduğu sevginin, bağlılığın, onu bırakmama arzusunun trajik bir göstergesiydi. Atatürk'e duyulan saygı yalnızca halkının gözyaşlarında değil, dünya milletlerinin hayranlığında da görülüyordu. Çünkü o, bağımsızlık mücadelesini kazanmış, çağdaş bir devlet kurmuş, sömürge altında yaşayan milletlere de umut olmuştu. Mustafa Kemal Atatürk, geride ne saraylar ne de kişisel servet bıraktı. Mal varlığını, çiftliklerini, köşklerini devletine, milletine bağışladı. Kalan gelirlerini de kurduğu iki büyük kuruma vasiyet etti. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu. Çünkü onun gözünde asıl miras dilini bilen, tarihini tanıyan bilinçli bir milletti. Atatürk halkını bir fidan bıraktı. O fidanın adı Cumhuriyet'ti ve o fidan bugün koca bir çınara dönüştü. Onun için en büyük miras, en büyük emanet Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Bunu defalarca dile getirdi. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Onun vizyonu yalnızca bugünü değil, yarını da aydınlatıyordu. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir diyerek bilimi yol gösterici ilan etti. Yurtta sulh, cihanda sulh diyerek yalnızca ülkesine değil, bütün insanlığa barış çağrısı yaptı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek halkın iradesini sonsuza dek devletin temeline koydu. Sanata verdiği değer, gençlere duyduğu güven, doğaya gösterdiği saygı hepsi onun mirasının parçalarıydı. Çünkü Atatürk'e göre millet yalnızca askeri zaferlerle değil, kültürle, bilimle, sanatla, düşünceyle büyürdü.
milletine en çok güvendiği kesim gençlerdi. Onlara emaneti çok açık bir dille bıraktı. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Bugün hala onun izinde yürüyen milyonlar, Atatürk'ü yalnızca bir tarih kahramanı olarak değil, bir yol gösterici, bir öğretmen, bir baba olarak görüyor. Çünkü o bedenen aramızda olmasa da fikirleriyle yaşıyor. Kendi sözleriyle. Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Ve işte bu yüzden Atatürk yalnızca bir dönemin lideri değil, sonsuza uzanan bir çınarın gölgesidir. O çınarın gölgesinde biz yaşıyor, nefes alıyor, umut ediyoruz. Ona minnetimiz sonsuz. Ve onun emanetine, Cumhuriyete sahip çıkacak her Türk genciyle o çınar daha da büyüyecek.